Tamam, planladıklarımıza henüz başlayamadık ama bir takım şeyleri tamamladık şimdiye kadar en azından. Mesela çekmecenin mutfağını bitirdik. Burada küçük bir lavabomuz, burada kesme tahtamız var. Değişik malzemeler kullandık. Veranda parçası, Türkiye'den getirdiğimiz kaplama, Çin'den getirdiğimiz lavabo, Action'dan aldığımız kesme tahtası gibi. Güzel oldu. Bunu en azından tamamladık. Daha önemli gelişmemiz şu. Evet. Boya işimiz bitti. Ufak da olsa bahsetmiştim. Boya yapan birini bulmuştuk. Çocuk haber gönderdi. Eğer yaptıracaksınız malzemeyi getirin diye. O geçtiğimiz bir hafta boyunca onunla uğraştık. Çamurluklar, kaput. Ondan sonracığıma panjuru bir güzel boyattık. Diğerlerini bezlere sarıp yukarı kaldırdım. Şimdi yerimiz yok. Ayak altında durmasınlar. Kaputun da biraz daha verniğinin sertleşmesini bekliyorum. Bunu da sandığına koyup kaldıracağız ki elektrik aksamında rahat çalışabilelim. O bana engel olacak çünkü. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün vinçle ilgileneceğiz. Hem kaputu biraz daha tutalım üstünde. Bize engel çıkarmasın. Şu görünen bölgeye. Vinç tablamız burada. Bunu buraya oturtacağız. Sanırsam bu şekilde oturacak. Ya da tam tersi. Bakacağız. Ön tamponumuz bu. Aslında JL tamponunun biraz daha değiştirilmiş versiyonu ki şurada çıkıntılar var, bunu özellikle istedim. Ön lastiklerim açıkta kalmasını çok sevmiyorum. Ve tamamıyla çelik. Şimdi niye çıkardık? Aslında bugün takmayacağız bunu ama vinç tablasını monte edeceğimiz parça buna montajlı. Önce bunu sökmemiz lazım. Şu kısım, sadece tamponun içinde görünen şu kısım şaseye bağlayacağız. Daha sonra tamponu buna bağlayacağız. Şurada birkaç tane ufak tefek vidaları var bunlarla beraber. Şimdi tepsiyi hallettiğimize göre taşıyıcı demiri de monte edebiliriz. Evet, böyle olursa tam terazi olacak gibi. Şimdi şaseyle aynı hizada olması için şöyle bir deneme yapacağız. Ki evet, aşağıdan tutturmamız lazım bu demiri. Hem bize vinci mümkün olduğu kadar aşağıya indirmemizi sağlayacak. Evet, bu şekilde güzel. Şimdi devam etmeden önce Z-rotları takmamız lazım. Çünkü yeterince boşluğumuz var hazır burada. Yükseltme kitinin arkalar için özel Z-rotları vardı, daha uzun. Arkadaki uzunları da öndekiler kısa olduğu için önlere takmamız lazım. Öylece dengeyi bulacak. Dolayısıyla arka Z-rotları önlere geçireceğiz.
Evet, vinç tablasını yerleştirdim. Tampon iskeletini de sabitledik. Şimdi vinci tablanın üstüne koyacağız. Kalıcı olarak sabitleyeceğiz. Hem bize alan kazandırsın hem de ufak ufak elektrik tesisatına başlayalım. Onun için önce şase kablosunu bağlamayla başlayacağız. Sonra yerine alıp vidalarını sıkacağız. Vidaları tamamen sıkmadan önce vincin halat aralığıyla tampon iskeletinde bulunan vinç halatı boşluğunu ortalamamız lazım ki sararken tampon çeliğine halat sürtüp halatı kesmesin. Şu anda orta. Vidaları sıkabiliriz. Tamam, şimdi çeki demiri ayaklarını takacağız. Bunlar tamponun paketinden çıkan güzel kalın demir. Baya iş gören ayaklar. Buralara sünger bantlar yapıştırdım. Çünkü daha önce tecrübe ettiğim ileride pastan şaseye yapışabiliyor. Onu engellemek adına faydası olur olmaz bilmiyorum. Mümkün olduğu kadar geriye itiyorum ki tamponun demiri için bir engel teşkil etmesin. Eğer lokmamızı da bulabilirsek. Evet, bu tamam. Tamam, çok güzel. Tamam, şimdi tampon altındaki son önemli noktamız havalı korna. Böyle bir korna aldım. Çok pahalı, çok kaliteli bir şey değil. Ama gene de takmak istiyorum. Bunu da tamponun altına gizleyeceğiz. Herhangi bir şeyden kaçınmak için değil de burada yeterince alanımız var. Güzel bir alan, kullanabileceğimiz bir alan. En azından tampon altındaki kısmın tamamını bitirmiş olacağız. Evet, neredeyse unutuyorduk. Şimdi son hamle olarak sis farlarının ayaklarını takacağız. Bir offroadçunun olmazsa olmazı vinci bağladık. Tamponumuzu takmak için ana iskeleti yerleştirdik. Onun altında
ekstradan bağlayacağımız kornaydı, sis lambalarıydı vesaire. Bunların altyapısını da hazırladık. Şimdi sonraki videoda elektrik tesisatına giriyoruz. Koltuk ısıtmaları, yeni sigorta panelleri, ek kablolar, müzik sistemleri vesaire, artık bundan sonra bunlara odaklanacağız. Aydınlatmalar dahil. Şimdilik bu videodan bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.